istiyorsan. Bir zamanlar Kansas'ta Henry amcası ve Em yengesiyle yaşayan Dorothy adında bir kız varmış. Evleri küçücükmüş. Kırlarda bir kulübede birlikte yaşarlar, tüm hayatı paylaşırlarmış. Dorothy, köpeği Coco ile her gün kırlarda koşup oynamayı çok severmiş. Bir gün dışarıda oynarken aniden hava kararmış. Fırtına çıkmak üzereymiş. Yengesi ve amcası panik içinde kapıları, camları kapatıyor, bir yandan da Dorothy'ye sesleniyorlarmış. Dorothy! Çabuk sığınağa! Çabuk! Hortum geliyor! Dorothy ve Coco eve girmişler. Ama daha sığınağa giremeden hortum o küçük evi döndüre döndüre temelinden koparıp uçurmuş. Coco ve Dorothy evle beraber fırıl fırıl dönüyormuş. Dorothy küçük köpeğini kucağında sıkı sıkı tutuyor, fırtınanın geçmesini bekliyormuş. Korkma Coco, birazdan her şey geçecek. Nihayet ev küt diye bir yere oturmuş. Ortalık sakinleşince Dorothy ve Coco hemen dışarı çıkmışlar. Gözlerine inanamamışlar. Bambaşka bir yerdelermiş. Her taraf ışıl ışıl parlayan renk renk çiçeklerle doluymuş. Birden bir sürü minik peri çiçeklerin içinden fırlayıp onu karşılamışlar. Başlarında da perilerin kraliçesi varmış. Hoş geldin Dorothy. Ben Kuzey'in iyilik perisiyim. Koruyucu perilerimle seni tebrik etmeye geldik. Merhabalar perilerin kraliçesi. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ama anlayamadım. Beni neden tebrik ediyorsunuz? Buraya gelirken evinin çıkardığı kuvvetli dönen rüzgarla Batı'nın kötü kalpli cadısını çok uzaklara uçurdum. Ülkeyi büyük bir tehlikeden kurtardım. Aa, öyle mi? Çok teşekkür ederim efendim. Evimin uçması bir işe yaramış demek ki. Şuraya bak Dorothy. Bunlar Batı'nın cadısının hep istediği ayakkabılar. Tam ele geçirmişti ama herhalde uçarken düşürmüş olmalı. Bu ayakkabıları hemen giy. Emin ol sana ileride çok lazım olacak. Dorothy neden olduğunu anlamasa da ayakkabılarını çıkarıp hemen diğer çifti giymiş. Sevgili perim, ben evime nasıl döneceğim? Siz bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Üzgünüm. Sana sadece Oz büyücüsü yardım edebilir Dorothy. Onun yaşadığı şehre gitmelisin. Bunun için ileride gördüğün patikadan devam et. Ormanı geç, şehre gidince zaten sarayını göreceksin. Hoşça kal. Bir anda bütün periler ışıklar içinde parlayarak oradan uçuşup uzaklaşmışlar. Dorothy ve Coco perilerin bahsettiği yolda yürümeye başlamışlar. Çok geçmeden bir tarlaya varmışlar. Sapsarı buğday tarlasıymış. Birden bir ses gelmiş. Hey, güzel kız bana yardım et lütfen. Dorothy arkasını dönüp baktığında bir korkuluk tarlanın ortasında öylece bekliyormuş. Bir direğe bağlanmış kurtulmaya çalışıyormuş. Konuşan korkuluğu gören Dorothy o kadar şaşırmış ki koşarak yanına gitmiş. Beni bu direkten kurtar lütfen. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Aslında bir beynim olsaydı ben de kurtulmak için bir yol bulabilirdim belki. Biz Oz büyücüsünün yanına gidiyoruz. Bizi evimize geri göndermesini isteyeceğiz. Coco ve bana katılırsan belki sen de ondan beyin isteyebilirsin. Aa, çok güzel bir fikir bu. Tabii isterim. Hadi hemen beni bu direkten kurtar da yola devam edelim. Dorothy hemen korkuluğu bulunduğu direkten kurtarmış. Artık üçü beraber yürüyorlarmış. Nihayet ormana varmışlar. Yol kenarında bir ağaca dayalı teneke adam varmış. Islık çala çala vidalarını yağlamakla meşgulmüş. Merhaba küçük kız ve arkadaşları. Nereye böyle? Dorothy ona da olanı biteni anlatmış. Ben de sizinle geleyim. Belki bana da bir kalp verir. Neden olmasın? Tabii gelebilirsin. Birlikte uzunca bir yol almışlar. Artık hava iyice kararmış, ortalık kapkaranlık olmuş.
Dorothy bir ağacın arkasında bu karanlıkta parlayan bir çift göz görmüş. Hey! Sen de kimsin? Ortaya çık. Aman Dorothy, ne yapıyorsun? Ya bir canavarsa? Değildir. Merak etme. Hey sen! Çık dedim. Birden ağacın arkasından yavaşça bir aslan çıkmış. Öyle ki korkudan tir tir titriyormuş. Çok ürkekmiş. Merhaba. Ne olur bana zarar vermeyin. Ben çok iyi bir aslanım ve çok korkağım. Kendime hiç güvenim yok. Dorothy aslanın haline çok üzülmüş. Onu da Oz büyücüsüne götürmek üzere yanlarına almışlar. Umarım sen de orada aradığını bulacaksın Bay Aslan. Birkaç saat sonra Oz büyücüsünün bulunduğu şehre gelip sarayı sormuşlar. Şehrin kapısından girince çok güzel bir yere geldiklerini anlamışlar. Şehir pırıl pırıl ışıklar ve çiçekler içindeymiş. Etrafta kuş sesleri cıvıl cıvılmış. Sarayın kapısında duran nöbetçilere doğru hep birlikte yanaşmışlar. Biz Oz büyücüsünü görmeye geldik. Haber verir misiniz lütfen? Bir anda sarayın kapıları açılmış ve nöbetçiyle birlikte huzura çıkmışlar. Oz büyücüsü çok görkemli bir tahta, gösterişli bir kıyafetle oturan, yaşlı ve sevimli bir ihtiyarmış. Beni neden görmek istiyorsunuz? Dorothy olan biteni bir bir anlatmış. Yaşlı büyücü çok iyi kalpliymiş. Küçük kız için çok üzülmüş. Aslında istediğiniz her şeyi yaparım ama Batı'nın kötü kalpli cadısının elinde bir değnek var. O çok kuvvetli, sihri olan bir değnek. Benim yaptığım tüm sihirleri bozuyor. Önce onu ele geçirmeniz gerek. Askerlerinizi yollasaydınız belki alabilirdiniz. Onların hepsini çok iyi tanıyor. Geldiklerini anlayınca yarı yoldan geri gönderiyor. Bizi tanımadığına göre bir kere de biz deneyelim o zaman. Belki başarırız. Çok cesursun Dorothy. Size iyi şanslar dilemekten başka yapabileceğim bir şey yok maalesef. İyi haberlerinizi bekliyorum. O gece Oz büyücüsü onları sarayında misafir etmiş. Ertesi sabah 4 arkadaş yola koyulmuşlar. Şatoya yaklaştıklarında onları gören Batı'nın kötü kalpli cadısı çok şaşırmış. Kim bunlar? Bir korkuluk, bir teneke adam, bir aslan ve bir köpek. Çok da güzel küçük bir kız. Kim olduklarını ve neden şatosuna geldiklerini bilmediği için şatosunu korumak amaçlı 4 tane cadı askerini derhal onları yakalamakla görevlendirmiş. Askerler! Hemen yakalayıp mahzene kapatın şu gelenleri. Bakalım neden ziyaretime geliyorlarmış. 4 cadı uçarak hepsini yakalayıp şatonun mahzenine kapatmış. Ya! Ne yapacaklar bize? Kesin beni pişirip yerler. Anneciğim! Bizi neden buraya kapattılar ki şimdi? Mahzende korku içinde beklerken Batı'nın cadısı yanlarına gelmiş. Dorothy sen misin? Benimle yukarı kuleye çıkacaksın. Orada ne istediğini anlatırsın. Cadı elindeki sihirli sopasını asla bırakmıyormuş. Birden Dorothy'nin ayağındaki ayakkabıları fark etmiş. Bunlar hep istediği ama çıkan rüzgarla savrulduğunda düşürdüğü ayakkabılarmış. Bir şekilde onları Dorothy'den alması gerekiyormuş. Çünkü bu ayakkabılar sayesinde sihri daha güçlü olacakmış. Kulenin en tepesine ulaştıklarında başlamışlar konuşmaya. Söyle bakalım Dorothy. Adım buydu değil mi? Benim şatoma neden geldiniz? Ben Kansas'a ailemin yanına dönmek istiyorum. O yüzden size geldim. Bunu ancak sizin gerçekleştirebileceğinizi söylediler.
Elbette. Yalnız bir şartım var. O ayakkabıları bana vereceksin. Hayır, veremem. Onlar bana lazım. Dorothy ayakkabıların ne işe yaradığını bilmese de Peri'nin dediklerini hatırlayıp bu cevabı vermiş. Ancak verdiği cevap Batı'nın cadısını kızdırmış ve konuşarak ayakkabıları alamayacağını anlamış. Demek vermiyorsun ha? Ben almasını bilirim. Gel bakayım buraya. Kulede döne döne kovalamacaya başlamışlar. Ayakkabılar da sihirli olduğu için cadı Dorothy'yi sihir yaparak da yakalayamıyormuş. Dönmekten başı dönen Batı'nın cadısı birden dengesini kaybedip kulenin en tepesinden aşağı uçmuş. Yere düştüğünde artık simsiyah kocaman bir taşmış. Düşmeden önce elindeki sihirli değneğini düşürmüş. Dorothy değneği hemen almış. Derhal aşağı inip mahzenden arkadaşlarını kurtarmış. Dorothy, sonunda geldin. Seni çok merak ettik. Cadı nerede? Evet, cadı nerede? Bizi yemeyeceklermiş, değil mi? Boş verin şimdi cadıyı. Hadi bir an önce bu değneği hemen Oz büyücüsüne götürmemiz gerek. Çabucak şatodan kaçıp Oz büyücüsünün sarayına gitmişler. Oz büyücüsü sihirli değneği ele geçirince yüzünde bir tebessüm oluşmuş. Artık tüm kötülükler son buldu. Senin sayende bu Dorothy. Şimdi gelelim herkesin dileğine. O sihirli değnekle teneke adama bir kalp, korkuluğa bir beyin, aslana da cesaret vermiş. Herkes sevinç içindeymiş. Aslan kükreyip duruyormuş. Şimdi sıra sende Dorothy. Gel yanıma bakalım. Beni iyi dinle. Ayağındaki ayakkabıları yere 3 kere vurduğunda tüm isteklerin olacak. Sonunda evine ve ailene kavuşabilirsin. Artık ayrılacaklarını anlayan arkadaşlar birbirleriyle vedalaşmışlar. Dorothy, sayende artık beynim var ve düşünebiliyorum. Bak, sen olmasaydın hala o tarlada dikiliyor olacaktım mesela. Evet Dorothy, benim de bir kalbim var artık. Seni seviyorum. Ben de sayende artık cesur bir aslan oldum. Artık benden korksunlar. Ben de iyi ki tanıdım sizleri. Bana yol arkadaşı oldunuz. Çok teşekkür ederim. Artık gitme vakti. Hadi Koko, eve dönmeye hazır mısın? Dorothy de Coco'yu kucağına alıp ayaklarını 3 kez yere vurmuş. Birden kendini evinde bulmuş. Amcası ve yengesi ona sevinçle sarılmışlar. Tüm başlarından geçenleri anlatmış. Ama artık evindeymiş. Dorothy yine kırlarda Coco ile oynayabilecekmiş. Hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.